güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Böyle misafirleriniz geldiğinde yaptığınız, hazırladığınız börek, poğaça, kurabiye tarifleriniz mutlaka ki vardır. Ama her misafir geldiğinde böyle farklı arayışlar içerisine gireriz ve onlar için böyle daha özel ve güzel, görüntüsüyle de muhteşem şeyler yapmaya özeniriz. Şimdi tam buna uygun bir tarifle karşınızdayım. Görüntüsüyle, tadıyla harika bir tarif. Gonca gül börek yapıyoruz. Evet, böreklerimizin görüntüsü böyle gonca gonca açmış güller gibi. Tadı da çok güzel, yapımı da çok kolay. Hadi başlayalım, bakalım siz ne düşüneceksiniz? Gonca gül böreğin sosuyla başlıyoruz. Çok azıcık malzemeyle harika bir sos yapacağız ve böreğin tadı inanılmaz olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Çok hafif, yağsız bir börek ve çıtır çıtır. Yarım çay bardağı da su ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı un. Un hazır yufkayı el açması yufka haline getiriyor ve bir sır daha var ki 1 çay kaşığı kabartma tozu. İnanın bana çok güzel bir börek oluyor. 1 yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi kullanıyorum. Bu da yufkanın, böreğin daha çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Şimdi hepsini şöyle hiç topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Sosumuz hazır, kıvamını görüyorsunuz. Şimdi 3 tane yufkam var. Yufkalarımı 4 eşit parçaya böleceğim. Şöyle ortadan 2'ye bölüyorum. Ve ikisini üst üste koyup tekrar ortadan 2'ye bölüyorum. Şimdi bir üçgen parçayı alıyorum. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey sürmedik. Çok kolay bir şekilde gül şekli vereceğiz. Yufkanın tam ortasına ellerimi şöyle koyuyorum. Ve tek yöne doğru çeviriyorum. Çevirerek böyle yufkayı topluyorum. İşte şeklimizi vermiş olduk. Ve hazırlamış olduğum sosu tam ortasına şöyle döküyorum. Kenarlarına da yufkamı sosluyorum. İç malzemesi olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben peynir kullanacağım. Tam orta kısma, kıvırdığımız tam orta kısma malzememi koyuyorum. Ve altta dışarıda kalan yufkanın parçalarını içe doğru topluyorum. Tam altına hepsini topluyorum. Ve çevirdiğimde işte görüyorsunuz gonca gül şeklini aldı yufka. Harika görünüyor. Ve şimdi şekli bozulmasın diye yağlamış olduğum muffin kaplarıma koyuyorum. Muffin kalıbınız yoksa hiç önemli değil. Tepsiye de yapabilirsiniz. Sadece yufkayı tam ortadan kıvırıyorum ve hemen şekil veriyorum. Yapması çok zevkli ve çok kolay bir börek. Sosunu döküyorum. Ve dilediğiniz iç malzemeyi ister kıymalı, ister patatesli, ister ıspanaklı, hangi malzemeyi kullanmak istiyorsanız da tam ortasına koyuyorsunuz. Ve kenarda kalan yufkaları tam ortaya alttan topluyoruz. İşte gül böreklerim hazır. Şimdi üzerine bir tane yumurtanın sarısına kalan sosumu koyuyorum. Sos kalmadıysa birazcık yağla yumurtayı inceltin ki kolay sürülsün, kalıp gibi kalmasın. Şimdi tüm böreklerimin üzerine sürüyorum
Böyle altın sarısı güzel nar gibi kızarsınlar. Çok güzel porsiyonluk börekler oluyor. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. 3 tane yufkadan 12 tane börek çıkmış oluyor. Şimdi fırına gidiyoruz. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. İşte gayet güzel fırından çıktılar. Nar gibi de kızarmışlar. Şimdi bir tanesinin şöyle içini göstereyim. İşte görünümüyle harika. Tadı da sesi duydunuz. Dışı çıtır çıtır. İçi de bol peynirli. Harika. Müthiş bir börek. İşte görüntüsüyle harika, şekli şahane Gonca Gül böreklerim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken o abone ol butonuna basıyorsunuz ya, İşte onun yanında bir tane böyle zil şeklinde bir buton var. Onu da tıklarsanız ben her yeni video paylaştığımda size haber gönderecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.